Hepinize merhabalar. Bugün önümde bir dünya tavuk kanat var. Bugün evde tavuk kanat partisi vereceğiz inşallah. Arkadaşlar bizim aile bütün herkes çok seviyor. Çoluk çocuk dahil olmak üzere. Ben ve babam daha ziyade acılı tüketiyoruz. Ailenin diğer kalan üyeleri o kadar acılı tüketmiyorlar. Şimdi Tok Barbekü'de biliyorsunuz böyle çok acı bir kanat var. Bugün biraz onun gibi böyle hani önden tütsülenmiş, ondan sonra biraz daha böyle dışı kızartılmış şekilde bir kanat yapacağız inşallah. İsterseniz lafı uzatmayalım. Hadi başlayalım. Ben önden kanatları bir ayırdım. Şimdi Tok Barbekü tamamen uç kısımlarını kullanıyor. Ben de bu şekilde şöyle hani o tombik olan butta benzeyen kısımlarıyla uç kısımlarını ayırdım. Şimdi önce baharatlarımızı bir hazırlayalım. İlk başta şu bizim acı patlaması dediğimiz baharatla başlayacağız. İlk yaptığımda bu acıydı, bayağı acıydı ama ondan sonra çok acı olduğu için sizden geri dönüşler gelince ben bunun acısını azalttım. Şu an acısız ama az acı. Yaklaşık benim 4 kilo kanat var burada. Ben her biri için şöyle silme diyebileceğimiz bir yemek kaşığı baharattan koyuyorum. Hemen hemen 4 yemek kaşığı kadar acı patlaması ekledim. Bunun içerisinde pul biber, hardal tohumu, domates, karabiber ve tuz var. Şimdi bunları ekledik. Bunlar normalde tava yemeklerine de çok yakışır. Şimdi biraz da sarımsak rüyası ekleyeceğiz. Sarımsak rüyasının içerisinde de sarımsak, soğan, karabiber, pul biber ve tuz var. Şimdi şunu da yine 2 yemek kaşığı kadar ekledim. Bunların içerisinde eser miktarda tuz var. Biz tuzunu yine eklememiz gerekiyor. Ben şöyle bir 2-2,5 yemek kaşığı kadar da tuz ekledim. Şimdi şunları bir çekelim. Şöyle gayet güzel toz hale geldiler. Şimdi ben aileye de yapacağım için bir kısmını bize ayrı baharatlayacağım. Babamla bana. Aile için olanları ayrı baharatlayacağım. Şimdi bu bizim temel baharatımız. Bunun içerisine İsterseniz acı koyabilirsiniz. Hatta biraz da, şimdi ben aslında bugün füme yapacağım ama az fümeleyeceğim. Çünkü ailenin hepsi sevmiyor. Bizim şöyle bir tütsü tatlı biberimiz var. Bu çok kuvvetlidir arkadaşlar. Bunu biz odun dumanıyla fümeliyoruz. Rengine bakın zaten. Hani böyle rengi de belli eder. Kapağı açtığınız anda bütün her yer odun kokar. Onu size söyleyeyim. Böyle hani mahalle fırınından çıkan koku gibi. Şu kadar. Yeterli olur. Yani ben 4 kiloya bir tatlı kaşığı kadar koyacağım. Fazlası çok etkili olduğu için basabilir. Şunu da kapatalım. Gördüğünüz gibi gayet güzel karıştı. Şimdi arkadaşlar sadece acı yiyecekler için bizim yine zehir acı dediğimiz çok acı bir baharatımız var. Yani bir pul biberimiz var. Bundan da şöyle bir tatlı kaşığı kadar ekliyorum. Bu oldukça acıdır. Yani hani acı yemeyen insanlar kesinlikle yiyemez. Acı sever insanları da tatmin edebilecek bir acıdır. Onu söyleyeyim. Hani böyle milyon Scoville acılar gibi değil ama lezzetiyle yiyebilmeniz için yeteri miktarda acı. Şimdi küçük olan kapta şöyle acılı karışım, büyük olan kaba da normal karışımı koydum. Bunun içerisine biraz sıvı yağ ekliyorum. Zeytinyağı da olur, çiçek yağı da olur. Olmazsa su bile olur arkadaşlar. Çünkü tavuk yağlı tavuk kanat. O yüzden de hani ekstra yağ koymasanız da olur. Biraz yağ koyarsanız dışını daha iyi kızartırsınız. Şimdi şöyle biraz bulamaç yapabileceğimiz gibi. Bakın şöyle birazcık bulamaç dediğim bu kıvam yani. Şöyle hafif akışkan bir kıvam olacak kadar bunu yapın. Çok fazla olursa kanadın dışından akar. O yüzden de böyle hani bal kıvamında olması lazım. Şu kısımları kontrol ettim. Onlarda bir sıkıntı yok. Özellikle kanadın şu uç kısımlarında tüyler kalabiliyor arkadaşlar. Onları şöyle bir pürmüzle hemen yakacağım. Bazen çok güzel denk geliyor. Bazen de acayip derecede kalmış oluyor. Ben önden bir elimle temizliyorum çok büyük olanları. Böyle hani incecik kalanları da bu şekilde yakmayı tercih ediyorum. Bu arada şu deriye yaptığımız işlem de derinin daha çıtır olmasını sağlar arkadaşlar. Tavuklarımızı güzelce tütsüledik. Şimdi bu tütsülediğimiz kanatları baharatımızın içerisine alıyoruz. Acısız olanları da bu tarafa alacağım. Şimdi bu tarafta acılı olanlar, bu tarafta da acısız olanlar var. Şimdi bunları artık buzdolabına alacağım. Buzdolabında bunlar biraz dinlensin. Bir yarım saat dinlendikten sonra da artık mangalı yakmaya başlayacağım.
Tavuklarımız dinleniyor. Şimdi daha vaktim var, o yüzden de rahatım. Hemen yakmadım mangalı. Bu arada yanına bir tane salata yapmak istiyorum. Bu coleslaw diye bir salata var biliyorsunuz. Bu tavuğun yanına çok yakıştırdığım bir salata. Tok barbeküde de yanında bundan veriyorlar kanadın. Normal şartlarda bunun içerisinde beyaz lahana, havuç ve mayonez var arkadaşlar. Ama farklı farklı yapılış şekilleri var. Ben bugün biraz daha farklı yapacağım. Şimdi burada malzemenin çok ince doğranması gerekiyor. O yüzden de şöyle kenarlarından çok incecik incecik bu şekilde doğrayabilirsiniz. Eğer o şekilde kesemiyorsanız şöyle bir tane soyacak yardımıyla da bu şekilde ince ince kesebilirsiniz. Şimdi havuçlarımı da dışlarını soymuştum zaten. Şimdi havuçları da rendeliyorum. Havuçlarımızı da rendeledik. Bunları da lahanaların yanına alıyorum. Şimdi bu opsiyonel. İsterseniz koyun, istemezseniz koymayın. Bunu da arkadaşlar şöyle ince bir soyacak yardımıyla keserseniz, çünkü bunun yumuşaması biraz daha vakit alıyor. Böyle incecik incecik yaparsanız daha iyi olur. Şimdi ben daha hemen karıştırmayacağım bunları. Şimdi bunu birazcık böyle tuzluyorum. Sonra şöyle elimle bu tuzu her yerine yediriyorum bunun. Eller de moraracak şimdi. Şimdi bunun üzerinden şöyle bir yarım limon sıkıyorum. Benim limonlarım bayağı sulu. Eğer susuz limonsa 1'e kadar çıkın. Biraz da sirke. Şimdi şöyle bir her yerine karıştıralım. Evet arkadaşlar, zaten bakın hemen rengini vermeye başladı. Şimdi bunu bu şekilde bekletirseniz bu yumuşar. Evet, bunlar biraz bekleye dursun. Artık mangalı yakabiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi bugün füme işlemi yapacağız. O yüzden de bu Masterbuilt mangalımı kullanacağım. Şimdi bu bölümden biliyorsunuz daha önce bunun incelemesi var kanalda. Bu bölümden kömürlerimizi koyuyoruz. Zaten şu an içerisinde biraz da vardı. Çok fazla da bir kömüre ihtiyaç yok. Evet. Yaklaşık 1-1,5 kilo kadar kömür ekledim üzerine. Üst kapağını kapatıyorum. Şimdi şu aradaki iki tane, buradaki havanın içeri gitmesini engelleyen iki tane plaka var arkadaşlar. Bunları bu şekilde üst üste koyup şuraya takıyoruz. Burada yeri var. Şimdi kömürler şuraya geliyor. Burada tutuşturucuları koymak için yerimiz var. Buraya tutuşturucuları koyuyorum. Şöyle iki tane bongayı içine tıktım. Şimdi benim elimde şöyle bir pekan ağacı var. Bunu Amerika'dan bir takipçim getirmişti. Bu daha böyle tatlı bir tat veriyor diyorlar. O yüzden de hani bunu kullanacağım. Ama elinizde yoksa, kiraz ağacı varsa kiraz kullanın. Yoksa meşe kullanın. Şimdi bunu, şurada bakın kül haznesi var. Şu kül haznesinin içerisine serpiştiriyorum. Şimdi biraz sonra burada tutuşan korlar aşağı damladığı zaman onunla beraber burada tütsüleme işleminde yapacak. Buradan da fan alıp o dumanı etlerin olduğu bölüme götürecek. Ben şöyle bir avuç kadar ekledim arkadaşlar. Buraya koydum. Şimdi artık alttan tutuşturucuları yakıyorum. Bir süre bu açık kalması gerekiyor. Buradaki kömürler tutuşana kadar. Bu arada artık bu taraftan mangalı açıyoruz. Şimdi burada bakın. Şu an içerideki mevcut dereceyi gösteriyor. Bu da bizim hedef derecemizi gösteriyor. Şuna basıp buradan 140 derece ayarlıyorum. Şimdi altta fan çalışmaya başladı. Bu sıcaklığa çıkması ortalamada bir 8 dakika falan sürüyor. Şimdi kömürler biraz tutuşsun, ondan sonra devam ediyoruz. Şimdi birkaç dakika burada yaktıktan sonra burayı kapatabiliriz artık. Alttan fan desteklediği için burası yanmaya devam edecektir. Şimdi bu bölme ve bu bölme hiçbir şekilde hava almıyor. Sadece alttaki fan aracılığıyla besleniyor. Diğer tarafta bilgisayara girdiğimiz dereceyi bu şekilde sabit tutuyor. İçeride oksijen olmadığı için ekstradan, eğer sıcaklığın yükselmesi gerekiyorsa fan açıyor. Yoksa fan kapatıyor. Yavaş yavaş kendince yanmaya devam ediyor mangal. Şimdi bir 7-8 dakika sürecek bunun 140 dereceye çıkması. Ben de bu arada gideyim tavuklarımı getireyim artık. Gördüğünüz gibi hızlıca tırmanmaya başladı. Artık sıcaklık istediğimiz yerlere geldi. Şimdi buradan başlayalım dizmeye artık. İlk etapta füme lezzeti alması için 140 dereceye ayarladım. Yani düşük sıcaklıkta aslında önce lezzet vereceğiz. Ondan sonra biraz daha çıtırdatmak için dereceyi yükselterek ikinci pişirmeyi yapmış olacağız. Şimdi normal şartlarda kanat biliyorsunuz çabuk pişer. Ama biz bugün çabuk pişirme niyetinde değiliz. Zaman vererek lezzetlendirme peşindeyiz. Şimdi bu tarafa da acıları diziyorum arkadaşlar.
Yalnız burada stratejik bir hata yaptım. Şimdi fark ettim bunu. Bunun acıları ona damlarsa yanarız. O yüzden de şunu alt kata alalım. Acısız olanları üst kata aldım arkadaşlar. Değiştirdim. Şimdi burada acılılar var. Diğerlerinin hepsi acısız. Kapağını kapatıyorum. Bu şekilde bir uygulaması var. Cep telefonundan bunu takip edebiliyoruz. Şu an hedeflediğimiz derece 141, mevcut derecede 140 derece. Bu şekilde bıraktım. Şimdi buradan zaman ayarlayabiliriz. Mesela şöyle bir 30 dakika kadar buradan başlasın. 30 dakika sonra beni uyaracak. Şimdi bu şekilde bırakıyorum. Bir yarım saat sonra kontrole geleceğim. Yaklaşık bir 5 dakika geçti. Şimdi şu kabın dibinde kalanları da şöyle üzerinden yedireyim istiyorum. Ziyan olmasınlar. Şöyle dibinde kalan sosa bandırarak böyle hepsini tekrardan sosluyorum. Acı bulaşmaması için fırçamı yıkadım arkadaşlar. Şimdi şunların da üzerinden şöyle sürelim. Hazır açmışken artık termometreyi de koyalım. Bir daha da açmayalım. Şimdi şöyle mangalın dahili bir tane termometresi var. Bunu en kalın gördüğünüz etin içerisine bu şekilde batırın. Eğer mesela bakın çok küçükse şu şekilde de yapabilirsiniz. Şişe dizer gibi bu şekilde. Şimdi bazı termometrelerin üzerinde birkaç tane alıcı olur. Hepsinin ortalamasını alır. Bu şekilde küçük etleri yapabilirsiniz. Ben şimdi bakın şu ikisine taktım termometreyi. Bakın uç kısmı etin içinde olması gerekiyor. Bu şekilde bıraktım. Şimdi kapağı kapatıyorum. Şuradan tay dediği butlar ve kanatlara bunu seçiyoruz arkadaşlar. Bakın minimum sıcaklık 74 olmalı. Doğrula diyorum. Şu an yavaş yavaş sıcaklık yükselmeye başlayacak. 74 dereceye geldiğinde ilk pişirme işimiz bitmiş olacak aslında. Şimdi artık bu şekilde bırakıyorum. Şimdi salatanın sosunu yapacağım. Ben biraz normalden farklı yapıyorum. Tamamen mayonezle olduğu zaman biraz daha ağır oluyor. Ben o yüzden şöyle 2 yemek kaşığı kadar süzme yoğurt ekliyorum sosun içerisine. Daha sonra yoğurt kadar mayonez. Üzerine yine bir yarım limon sıkıp sosu inceltiyorum. Şimdi şöyle sosumuzu birazcık açtıralım. Şöyle kremsi bir kıvama getirdikten sonra malzemelerimizi de içine alıyoruz. Şöyle alt üst ede her yerine sardırıyoruz. Şimdi şöyle salatamızı iyice karıştırdıktan sonra üzerinden şöyle biraz elma sirkesi. Arkadaşlar benim kullandığım doğal bir sirke. O yüzden elimi korkak alıştırmıyorum. Üzerine şöyle bir tatlı kaşığı kadar da hardal ekleyeceğim. Bunu sosun içine koymam lazımdı. Unuttum. Şimdi geldi aklıma. Şimdi şöyle bunu güzelce yedirmem lazım. Şöyle bir tadına bakalım. Şu anda gayet güzel. Şimdi bunu isterseniz bir miktar içine atabilirsiniz. İsterseniz ayrı koyabilirsiniz. Size kalmış. Ben koymayacağım içine. Şimdi bu durdukça aslında güzelleşiyor. Bir gün önceden yaparsanız daha da güzel oluyor. Şimdilik bunlarla işimiz bitti. Şimdi bir de yanına patates yapacağım. Patatesleri soydum. Soğuk suda bir süre beklettim. Şimdi artık doğramaya geçiyorum. Bu şekilde uzun patates şeklinde hepsini doğrayacağım arkadaşlar. Bu arada da dışarıda mangaldan ses gelmeye başladı. Şunları doğrayıp hemen mangala geçelim. Şimdi patateslerimizi de şöyle bir tane ızgara tepsisinin üzerine dizeceğim. Evet arkadaşlar, patatesler de hazır. Mangaldan dıt dıt sesler geliyor. Gidip bakalım. Şu an 80 dereceye geldiğini gösteriyor bana. Yani istediğimiz ayara geldi. Şimdi artık görüyorsunuz duman da çıkmıyor. Yani alttaki odunların artık bittiğini anlayabiliyoruz. Şimdi bakın şu an artık diyor ki içi 79 derecelere geldi. Mangal hala 141 dereceye ayarla. Şimdi artık propla işimiz bitti. Yani istediğimiz noktaya kadar piştiğini biliyoruz. Şimdi patatesleri de altları delikli olduğu için burada yağlamaya uygun gördüm. Şöyle bir çiçek yağı ile dışarıdan yağlıyorum. Üzerine de şöyle bir tane kajun baharatım var arkadaşlar. Bu kajun baharatından şöyle serpiliyorum. Şimdi artık bunları şöyle birazcık karıştıralım. Çıktığında tekrar kajunlayabiliriz. Biraz da şöyle üzerinden tuzlayalım. Evet. Şimdi bunlar hazır. Tekrardan kapağı kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın buradan uygulamadan şu an dereceyi 220 derecelere çıkarıyorum artık. Şöyle tamam dedim.
Şu an yeni hedefimiz 221 derece. Bakın şu an 221 dereceye ayarladık hedefi. Şimdi fan hızlandı. Çalışmaya devam ediyor. Birkaç dakika içerisinde 200 derecelere çıkacak. Bu şekilde bırakıyoruz şimdi. Evet arkadaşlar, yaklaşık bir 10 dakika 15 dakika falan oldu. Şimdi şöyle açıp bir patatesleri alt üst etmemiz lazım ki şöyle kızaran taraflarını. Evet, şu an kanatlar falan çok güzel görünüyor. Tekrardan kapatıyorum. Artık bir 15 dakika daha tutar. Patatesleri oldu mu alabiliriz. Artık bu iş tamam. Bu arada şöyle 2-3 dilimde sarımsaklı tereyağlı ekmek koydum içine. Bunları da yancı yaparız diye. Evet, artık bunlar tamamdır. Şimdi şöyle patatesleri bir yere toplayalım. Şimdi önce şu acıları alacağım. Evet arkadaşlar, bunlar da tamam artık. Şimdi buradan mangalı kapattık artık. Artık tadıma geçebiliriz. Hacım hoş geldin. Hoş bulduk Mustafa. Çok sevdiğimiz bir şey var bugün. Şimdi hacım, sana sormadım ama şimdi bak, bu şu an hafif acı diyebileceğimiz şekilde acı. Tamam. Ama şundan bir tadacağız şimdi. Tamam. Tamam mı? Of. Ben şimdi bak şöyle. Nar gibi olmuş. Aynen öyle. Şimdi bak birazcık şöyle bir sunum yapacağız. Tamam mı? Tok barbeküdeki gibi böyle. Tamam. Şöyle bu sarımsaklı ekmek baba. Oh. Hepsi güzel. Sarımsaklı. Aynen. Şimdi şöyle. Tamam. Şimdi hacım bak, normal şartlarda bunun olayı bu. Tamam mı? Şimdi ben bunu biraz daha böyle acılaştırayım istiyorum. Tamam. İstersen var mısın? Acılattı zaten. Birer tane şöyle bir tadalım mı? Bakalım acısı Haydi. nasıl, ona göre dozunu da kaçırmayalım. Haydi bismillah. Şöyle. Evet Haydi. arkadaşlar, müsaadenizle. Bismillah. Harika olmuş. Acısı da çok kıvamlı şu an. Ama daha biraz kaldı değil Acısı mi? da güzel ya. Buna biraz bizim zehir acıdan koydum. Pul biber koydum. Ama acısı da güzel yani. Güzel ama şimdi normalde bunu tok barbeküde yaptıkları skorpiyon diyorlar. Böyle skorpiyon biberiyle yapılan bir sos var. Bu benim skorpiyondan daha acı. Tamam yeter. Şimdi bundan birazcık koyacağım. Bunu Volkan Bey yollamıştı. Volkan Galip Alevok sağ olsun yine. Onu kullanıyoruz. Kolay kolay da bitmiyor yani. Şimdi arkadaşlar biraz da böyle üzerinden barbekü sosu ekliyorum. Acı ya. Mustafa. Acı tabii. Şimdi arkadaşlar şunları iyice bir yedirelim. Tamam mı? Şunların üstüne süreyim baba. Buradan yiyelim. Olur mu? Öyle mi? Yani şunların üstüne şöyle süreyim. Şimdi normalde bunun içerisinde çalkalıyorlar. Ama yiyemezsek eğer, onlar da ziyan olmasın. Olursa hepsini böyle Yeriz yaparız. hacım ya. Bence Yemez de miyiz yeriz ya? de. Bence de yeriz ama. Yeriz ya. Ne acılar yemişik be. Hadi Evet. bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakayım. Evet arkadaşlar. Şöyle. Buna da sürseydik keşke. Bismillah. Hadi bakalım. Şöyle Hadi. müsaadenizle. Üzerinde sarımsaklı tereyağı var. Müsaadenizle. Nasıl? Harika. Acı ama çok lezzetli bir acı. Şimdi biz acı seviyoruz babamla ikimiz. Yani normal birinin yiyebileceği acının çok üzerinde bir acı, onu söyleyeyim. Evet. Ama şimdi acı sevenler anlar bizi. Yani biz kendimizi eziyet çektirmeye çalışmıyoruz, onu söyleyeyim. Hani videoda dikkat çeksin falan diye de değil. Ben şunu aşağıda aynısından bir şişe daha var. Günlük hayatımda da her gün yiyorum diyebilirim yani. Mustafa harika olmuş ya. Böyle yakıyor. Aynen. Şu salatayı da bir tat bakalım, beğenecek misin? Ya benim salatalı işim olmadığı için Aynen, ben de öyle çok sevmem ama bunu seviyorum. Bir de tavuğun yanında da yakıştırıyorum bunu. Müsaadenizle. Şimdi arkadaşlar bu yağlı ve yoğurtlu bir salata olduğu için aslında bunun acısını bir yerde de dengeliyor. Yani bunsuz yediğiniz zaman daha acı hissediyorsunuz ama yağ acının etkisini azaltıyor. O yüzden de içerisinde biraz biliyorsunuz sirke de var. O biraz daha böyle yenilebilir yapıyor. Bizim açımızdan çok problem yok. Patates nasıl? çok güzel.
Gayet güzel pişmiş. Bakın ev patatesi gibi. Ve çıtır çıtır bir patates değil. Ama gayet güzel fırın patates gibi mangalda yaptık. Bunu da hadi yiyelim bari de soğutmayalım. He? Evet. Evet. Ben bayıldım. Çok 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 gerçekten güzel oldu. Yani bak baharat oranı 10 numara. Çok böyle hafiften bir füme aroması var. Belli belirsiz. Bence tavukta da böyle olması lazım. Tavuk çok baskın olduğu zaman özellikle o dış kısmı böyle ağzını bir acılatıyor. Bu inanılmaz dengeli bir oran olmuş. Çok beğendim. Yani bunu füme yemeyen insanlara bile yedirebilirsiniz. Çünkü o böyle hani mangal tadıyla karışmış, baharatla karışmış çok dengeli güzel bir tadı var. Bak bu da acısız. Birer tane şundan da istersen at. Bunlar acısız. Baharat çok iyi ama değil mi? Acıdan sonra şey geldi bana. Ama onun acılığı devam ediyor. Eder. Evet hacım gayet keyifli yedin. Vallahi yedim. Afiyet şifa olsun inşallah. Ne diyordun bu? Bonus muydu bu? Baos. Baos ha. Ben onu diyemiyorum. Baos. Orada bir şeyler alıyorum. Bir takipçi. Öyle yiyorsun ki dedi. Vallahi dedi. Dedim vallahi hakkını helal et. Bak diyor öbür tarafta diyor isterim. Vallahi dedim yapma ya. Espri yapıyorum dedi ya. Çok güzel yapıyorsun dedi. Eyvallah. O esnada tabii orada çalışanlar da o acayip bilmem ne. İşte gördük yani hepsini. Hepsine selam olsun buradan. Yazsın. Tavuğu değerlendirelim. Vallahi ben bayıldım. Evet çok güzel. Bak çok çok güzel yani. Ben şimdi ama bunu yine acılı yiyeceğim. Evet bize zaten acılı yaptım. Şimdi bunlar hani çocuklara Evet. acısız yesinler diye. İsteyene de şu acıyı döktüğün zaman üstünden zaten zehir gibi yapıyor ama şu yenebilir kıvamda çok güzel. Hani acı seven için Aynen. çok dengeli yani. Hiç gerek yok. Çok dengeli bir acı olmuş. Heh. Aynen. Aynen. Böyle şekilde gözüktüğü gibi yiyebilirsiniz arkadaşlar. Vallahi çok güzel. Afiyet şifa olsun inşallah. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Ben normalde böyle menü şeklinde hazırlamıyorum. Bugün böyle yapalım dedik. Hatta geçen aklıma geldi. Hani hep böyle et içerikleri vesaire yerine böyle mangalda etin yanına gidebilecek yancıları, garnitürleri vesaire yine böyle mangalda yapılabilecek mezeleri vesaireyi yapalım mı? Ne dersiniz? O tür içerikler ister misiniz? Aşağı lütfen onları da mesaj olarak yazınız. Var mı demek istediğim baba? Eline sağlık. Afiyet şifa olsun inşallah. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.